Bu videomuzda sizlerle beraber hırkamıza kollarından devam edeceğiz. Hırkamın kollarının bir tanesini ve beden kısmını tamamladım. Kolu bu şekilde gördüğünüz gibi şuradaki modeli tamamen uygulayarak yaptım. Hırkamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane eksiltme yaptım. Bunları hep beraber yapacağız şimdi. Diğer kolumuzda. Ve lastiğimizi kurmadan önce de 6 tane eksiltme yapıyorum. Burada 55 ilmeğimiz vardı. 49 ilmeğe düşürerek lastik kısmını örüyoruz. Ve lastiğimizin uç kısmını da iğne ile dikerek kapatıyoruz ki hazır lastik görünümü elde edelim. Ve şu alttaki dikişimizi de nasıl yaptığımı göstereceğim beraberinde. Şimdi kolumuzun ölçüsünü vermek istiyorum. Kolumu şöyle koltuk altından ölçtüğüm zaman 28 santim örmüşüm. Bileğimizin genişliğini de ölçelim. 10 santim. Ve kolumuzu şuradan tam yakanın bitiminden, yani omuzla beraber ölçtüğümüz zaman 41 santim. Bir de ben kolu ölçerken şöyle bir teknik uyguluyorum. Şöyle katladığımız zaman kolu düzgün bir şekilde, bakın gövdeyi hafif geçmiş. Gövdeyi biraz daha uzatarak aynı boyda da yapabiliriz istersek. Kolun biraz daha döküm döküm durmasını isterseniz, şöyle bilek kısmında birikmesini isterseniz biraz daha uzun yapabilirsiniz, birkaç santim. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Bu ölçülere göre hırkamız 3 yaşa rahat olacak şekilde. Şimdi kolumuzun yapımı burada. Beyaz ipimizle ilmeklerimizi tutuyorduk. Burada 3 ilmek almıştım ama ipimizin takılı olduğu kısım, bakın şu normalde bir ilmek olarak değil ama burasını da takıyorum ben, burada delik kalmasın diye. Şöyle şişimi gerilettim. İlk baştan buradan başlayacağım. Bakın beyaz ipimizin takılı olduğu kısmı hemen şişimin üzerine aldım. Buradan çıkardım beyaz. Bir tane taktık. Tekrar bu kısma dönüyorum. Şöyle söküyoruz yavaş yavaş. Bakın şimdi ilmeğimin üzerinde, ipimin üzerinde yine bir ilmek var. Bakın burası. Bu ilmeği de sol şişime taktım. Beyaz ipimi çekiyorum aradan. Bu tarafa 2 tane taktık. Diğer ikisini de bu tarafa takacağım. Şöyle şişimi çekiyorum. Diğerini uca getirdim. Bakın burada şöyle beyazı çektiğim zaman bu bir ilmek. Şuradaki takmadan önce düğümü de açıyorum. Düğüm açmadan direkt kesebiliriz aslında ama yanıma makas almamışım. Düğümümün ilk adımını çözdüm. Şöyle çıkardım ipi. Bakın şöyle çektiğimizde beyaz ipimizin geçtiği kısımlarda ilmeklerimiz var.
Biraz daha yakından görmeniz için. Şöyle ipi çekiştiriyorum ve ipimin geçtiği ilmeği şişimin üzerine alıyorum. Bu birinci ilmeğim ve şurada da ikincisi var. Şimdi beyaz ilmeği aradan çekiyoruz. Bunu da sol şişime takıyorum tekrar. Burada dediğim gibi beden kısmını örerken, yani beyaz iple ilmek alırken 3 ilmek almıştık ama böyle bu tarafa doğru geldiğimizde ipimizin geçtiği bir kısımda, şurası da ilmek değil ama buradaki deliği önlemek için bunu da ilmek olarak sayıyorum. 4 oldu. Şimdi bu taraftan örmeye başlayacağım. Kolumuzu dikişsiz de örebiliriz ama burada ben dikişli ördüm. Dikişli örerken de alt kısmı ördüğümüz için burada 5 şiş olarak tabir edilen iki ucu açık şişlerden kullanabilirsiniz ya da misinalı şişiniz varsa 2 taneyle daha kolay olur. Bu şekilde bakın bir ilmek ördüm. İpimi buraya dahil ettim. Biraz uzun bırakıyorum. Örgümün içerisinde iğne ile rahat yürütebilmek için. İkinci ilmeğimizi buradaki ilk ilmeğimizle, düz olan ilmeğimizle beraber alıyorum. Direkt burada bir tane eksiltme yapmış oluyoruz. Bakın bu şekilde ve buradaki açıklığı da önlemiş oluyoruz. Ön sırada olduğum için kolumun modelini devam ederek örüyorum. Tersleri örmeden alıyorum ön sırada. Düzleri örüyorum hatırladığınız gibi. Bakın tersi ördüm. Söylediğimle yaptığım bazen örtüşmeyebiliyor. Bir anda dalıp gidiyorum. Bu şekilde örelim. Sıra sonuna gelelim. Sıramı örerek tamamladım. Bakın şişi böyle büktüğümüz zaman kolaylıkla örebiliyoruz. Yine dönerek. Ama böyle zorlanırsanız dediğim gibi 5 şiş kullanın. Her iki tarafta da böyle bükümlü kullandığınızda gayet kolaylaşıyor. Sıra sonuna geldim. En son ters ilmeğimi örmeden aldım. Burada da yine düz ilmeğimi şöyle çeviriyorum. Ve buradaki ilmeğimi de çeviriyorum. Bu iki ilmeği beraber düz olarak aldım. Ve son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Burada da eksiltmemi yaptım. Bakın herhangi bir delik kalmadı. Tekrar çeviriyorum. Örgümüz büyüdükçe çevirmekte zorlaşıyor masanın üzerinde. Yine şu şekilde şişimi böyle büküyorum. Böyle büktüğümüz zaman çok kolay örüyoruz. Arka tarafta ne yapıyorduk? Ters ilmeklerimizi ters. Kenarda 2 düz yürütüyorum hep. Arkadan ters örüyoruz. Sıradaki ilmeğim düz. Ters. Düz. Ters. Düz. Bu şekilde öreceğim. Şimdi diğer kolumuza gelelim. Bakın diğer kolumuzda örmeye başladıktan sonra bu ilk eksiltmemiz. Kaç diş örmüşüz? Şu tersleri sayarsak 1, 2, 3 diş. Dördüncü dişte eksiltmemizi yapmışız. Şuradaki dişleri sayıyoruz, yani düz ilmeğimizin yanındaki. Hemen şöyle bakıyorum.
Evet, bakın ilk birinciden başlıyoruz. 1 2 3 4 diş öreceğiz. Burada birincisi tamamlanmış. Dördüncü dişten sonra eksiltmemizi yapacağız. Şimdi kaç mil çıkacağız? 5-6 mil çıkalım ve beraber örerek istediğim noktaya ulaştım. Bak buradan 1 2 3 4 5. Daha önce 4 demiştim sayarken ama bakın burada 1 2 3 4, bir tane de işaretleyicimin dibinde var. Bunu saymamışım. 5 tane haroşa dişi görünecek. Yani en son şuradan ilmeklerimizi örmeye başlamıştık. O sırayı da dahil ettiğim zaman, saydığım zaman yani 4 sıra 4 mil arkadan 3 mil önden ördüm. Yani 7 mil ördüm. 8. milde ön sıradayım. Eksiltmelerimi hep ön sıradan yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi örüyorum. Bu 2 ilmeğe hiç dokunmuyorum. Daha doğrusu 2 ilmek hep düz olarak ilerleyecek. Sıradaki bir ters bir düz ilmeğimi şöyle genişlettim ve düz ilmek tarafından batarak düz olarak örüyorum ve eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde buradaki bir tane ters ilmeği yok etmiş oluyoruz. Şuradaki düz ilerletmemin amacı, diğer tarafta da 2 düz var. Kol altının diktiğimiz zaman düzgün durması. Böyle modelli kısımlarda düzgün eksiltme yapmazsak çirkin bir görüntü oluşuyor. Şimdi ilmeklerimi yine modelimin gereğince örmeye devam ediyorum ve sıra sonunda yine beraber devam edeceğiz. Sıra sonuna geldim. Sonda 4 ilmeğim var. Düz ilmeğimi ve ters ilmeğimin yönünü değiştirdim. Sizin ilmekleriniz bu şekilde uygunsa değiştirmenize gerek yok. İkisini beraber aldım. Sol tarafa doğru eksiltmemi yapabilmek için yönlerini çevirdim. Ve kenardaki 2 düz ilmeğimi de örerek sırayı sonlandırdım. İlk eksiltmemizi beraber yapmış olduk. Hem sağdan hem soldan. Şimdi ikinci eksiltmemiz için kaç sıra öreceğimizi sayalım beraber. Burada birincisini eksiltmiştik. Bakın şu hizadan şöyle tuttuğum zaman 1 2 3 4 haroşa dişimiz var ve hemen burada eksiltmişiz. 4 haroşa diş demek. Yine aynı şekilde öreceğiz sanırım. Evet. Arka sıradan başlıyoruz. Buradan sayalım. Sayarak ilerleyebiliriz. Yanlış sayı verirsem de siz doğruyu bulursanız bana uymayın. Yani bir an için şaşırmış olabilirim. Ama şimdi burada 4 diş ördüğümüzde 4 mil arkadan 3 mil önden örmüştük. 4. ön milde yani 8. milde önde olduğumuz zaman eksiltmemizi yapacağız. Dediğim gibi eksiltmeleri hep önden yapacağız. 4 mil arkadan 3 mil önden örelim ve tekrar eksiltmede beraber ikinci eksiltmemi yapacağım sıraya geldim. İlk eksiltmemizi burada yapmıştık. Şimdi yine arkadan 4 sıra, önden 3 sıra. Arkadan 4 mil, önden 3 mil diyelim ya da. Yine ön sıradayız. Eksiltmemizi ön sıradan yapacağız. Şimdi burada 3 tane düz ilmeğimiz var. 2 tane kenardaki ilmeğim hep düz olarak gidecek demiştim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve şu ilmeğim hep yan yana ikisi gittiği için çevirdim 2 düz ilmeği. Yani sağdaki ilmeğin üstte kalması için bu şekilde çevirdim ve ikisini beraber aldım. Bakın yine 2 düz ilmek yan yana ve modelimize devam ediyoruz. Ters ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldim. Burada da
En son ters ilmeğimi örmeden aldım. Şu ilmeğimin üstte kalmasını istediğim için burada ilmeklerimin yönünü çevirmiyorum. Bu şekilde ikisini beraber aldım yine ve son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Burada da yine eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi dönelim ve diğer kolumuzdan takip edelim. İlk kolumuzdan bir ikinci eksiltmemizi de yaptık şimdi. Bakın alt kısmını da göstereyim size, diktiğim zaman alt bu şekilde gayet düzgün oldu. Buradaki eksiltmemizden sonra şuradan geliyorum. 1 2 3 1 2 3 4 burada eksiltmemizi yapmışız yine, bakın. Tam işaretleyicimin hizasında bir tane var. 2 3 4. Şurada eksiltme yapmışız. 4 diş. Yine şuradaki mesafeyle aynı. Arkadan 4 mil çıkacağız. Önden 3 mil çıkacağız. Ön sırada yani 8. milde tekrar 3. eksiltmemiz için buluşacağız. Şuradan arka sıradan saymaya başlayalım. Arkadan 4 mil, önden 3 mil çıkıyoruz ve ön sırada devam. 3. eksiltmemizi yapacağımız yere geldik. Arkadan 4 sıra, 4 mil, önden 3 mil ördüm. Yine ön sıradayım. Yani 8. mildeyim. Şuradaki eksiltmemizden sonra yine birinci ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğimi bir düz ördüm. Sıradaki bir ters bir düz ilmeğimi düz ilmek şeklinde beraber eksiltiyorum. Yine 3 tane düz ilmek yan yana oldu. Şimdi yine modelimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. Sıra sonuna geldim. 4 tane ilmeğim kaldı. Bir düz bir ters ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Sizin ilmekleriniz bu şekilde ise değiştirmenize gerek yok. Ben sola doğru eksiltmemi yapmak için değiştiriyorum. İkisini beraber aldım. Kenardaki 2 düz ilmeğimi örüyorum ve bu sıradaki eksiltmemizi de yapmış olduk. 3. eksiltmemizi yaptık. Buraya da bir işaretleyici takacağım birazdan. 1 2 3 üçüncüyü yaptık. Şimdi 4. eksiltme yerine gelene kadar 1 2 3 4 5 diş. Bir öncekinde 4 dişti. Yani arkadan 5 mil, önden 4 mil öreceğiz. Toplamda 9 mil öreceğiz. 10. milde ön sırada yine eksiltmemizi beraber 9 milimi ördüm. 10. milde 4. eksiltmemizi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve 2 ilmeği yan yana, 2 düz duran ilmeği beraber alacağım. Buradan da çevirmeyeceğim, pardon. Çünkü sağa doğru kaymasını istiyorum. Şurada bir yerde çevirerek mi almıştım? Bakın bu şekilde değil de sağa doğru gitmesini istiyorum. Orada bir hata yapmışım. Ve yine ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. 3 tane düz ilmeğimiz vardı. İlkini örmeden aldım, ikisini beraber aldım. Burada da bir eksiltmemi yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim. En son düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeğimi boşaldım. Yine burada da 3 tane düz ilmeğimiz var. Burada çeviriyorum ilmeklerimi.
sola doğru gitmesi için ikisini beraber aldım ve en son ilmeğimi de düz örüyorum ve eksiltmemizi yine tamamlamış olduk. 1 2 3 dördüncü eksiltmemizdi. 1 2 3 dördüncü eksiltmemizi yapmış olduk yine. Buradan sonra 2 4 6 diş haroşamız görünüyor, bakın. Burada kaç dişti? 2 4 5'ti. Burada 6. Yani şimdi arkadan 6 şiş, önden 5 şiş. Yani 11 şiş çıkacağız. 12. de eksiltmemizi yapacağız. Normalde neden şiş diyorum? Normalde bir arkadan bir önden gittiğimizde bir sıra olarak sayarız. Ama burada arkadan önden gittiğimiz sıraları şaşırmayalım diye ben arkadan 6 şiş, önden de 5 şiş diyorum. Bu şekilde belirtiyorum. Yani toplamda 11 şiş öreceğiz. 12. de yine ön sırada olacağız ve 5. eksiltmemiz 11 mil ördüm. 12. milim yine ön sırada ve buradan 1 2 3 4 5. eksiltmemizi yine beraber yapıyoruz. 2 düz ilmeğimi, birini örmeden aldım, birini düz ördüm. Sıradaki bir ters bir düz olan ilmeğimi böyle genişletiyorum ve düz ilmek şeklinde sağa doğru eksiltmemi yapıyorum. Yine 3 tane düz ilmek yan yana geldi. Modelime kaldığım yerden devam ederek örgümü örüyorum ve sıra sonuna geliyorum. Ve örerek sıra sonuna geldim. Sonda 4 ilmeğim var. Bir düz ve bir ters ilmeğimin yönünü çevirdim. Sola doğru eksiltmemi yapıyorum. Ve son 2 düz ilmeğimi de ördüm. Burada 5. eksiltmemizi yaptık beraber. Şimdi diğer kolumuzdan yine sayalım. 1 2 3 4 5.'yi yaptık. 5. ve 6.'nın arasında biraz daha mesafemiz açılıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 diş haroşamız olacak. Yani toplamda 8 sıra 8 şiş ya da 8 mil arka sıradan, 7 mil ön sıradan öreceğiz. 8 mil arkadan, 7 mil önden öreceğiz. Toplamda 15 şiş çıkmış olacağız. Evet. 16. da yine ön sırada 6. eksiltmemizi beraber. Örgümde yine istediğim mesafeye ulaştım. 15 mil çıktım. 16. milde ön sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki 2 tane düz ilmeği sağa doğru eksiltmemi yaptım. Ve ilmeklerimi modelimin gereğince örüyorum. Bu bizim 6. eksiltmemiz. Ve en son 7 eksiltmeden sonra kolumuzu tamamlayacağız. Size eksiltme sayısı biraz fazla gelirse 3 ya da 4 eksiltme de yapabilirsiniz eşit aralıklarla. Kolu 3 parçaya bölün örneğin. Yani 4'e böldüğünüz zaman 3 tane eksiltme noktası oluşacaktır. Öyle de yapabilirsiniz ama bu şekilde ördüğüm kol düzgün oldu diye düşünüyorum ben. Tabi örgüyü iyi bilenler kafasına göre de eksiltme yapabilir. Burada
sıramızı tamamlamış olduk beraber. Ve sırada ters ilmeğimi örmeden aldım. 3 tane düz ilmek yan yana olduğu zaman ikisini beraber alıyoruz. Şöyle ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Sizin ilmekleriniz normalde bu şekilde duruyorsa değiştirmenize gerek yok. Sola doğru gitmesi için bu şekilde yapıyorum. Ve eksiltmemi tamamladım. Bakın 1 2 3 4 5 burada da yaptık. 6. Şimdi diğer kolumuzu bulalım. Örgümüz büyüdükçe masaya sığması biraz zorlaşıyor. 1 2 3 4 5 6.'yı yaptık ve 7. de son eksiltmemi yapacağım demiştim. Buradan sonra da belirli bir mesafe ördükten sonra lastiği kurarken de şurada 5 ya da 6 eksiltme yapıyorum sanırım. Oradaki sayıyı da söyleyeceğim. Şimdi aradaki mesafeyi sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 diş haroşamız var aradaki mesafede. Yani bu demek oluyor ki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mil çıkacağız. Bu 13 milin 7 tanesi arka sıradan, 6 tanesi ön sıradan olacak. Toplam 13 mil çıktıktan sonra 14. milimizde eksiltmemizi yapacağız. 14. milimiz ön sıraya denk gelecek yine. Bu şekilde 13 mil çıkalım ve beraber devam edelim. Yine eksilteceğim mesafeye geldim. 13 mil çıktım. 14. milde yine ön sıradayız. Bu son eksiltmemiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz ilmek örüyorum ve bir ters bir düz ilmeğimi düz olarak beraber alıyorum. Sağa doğru eksiltiyorum. Yine sıramda modelimin gereğini yaparak ilmeklerimi örüyorum. Bu sırayı beraber tamamlayalım. Diğer taraftaki eksiltmemizi de yapalım. Pardon, hızla örüp geçtim. Burada şöyle ilmeğimi geri takıyorum göstermek için. Kaptırdım gidiyorum. Son 4 ilmeğime geldim. Düz ilmeğimin ve ters ilmeğimin yönünü çevirdim. İkisini beraber sola doğru kesiyorum ve son 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve son ilmeğimizde yani eksiltmemizde yapmış olduk burada. 2 4 6 7. eksiltmemiz burada. Hemen yine diğer kolumuza bakıyoruz. Şöyle 2 4 6 7. 7. eksiltmeden sonra 1 2 3 4 5 6 7 diş. 7 diş haroşa görünecek. Yani bu demek oluyor ki arka sıradan 7 sıra, ön sıradan 6 sıra şiş, 7 şiş ve 6 şiş, toplamda 13 şiş öreceğiz ve ön sıraya geldiğimiz zaman lastiğimizin kurulumunu yapacağız. Bakın lastiğimin birleşme yeri burası.
Bu kısımların düzgün durmasına çok dikkat ediyorum. Görüntünün bozulmaması için burada nasıl başladığımı da yine göstereceğim. Burada 2 düz 2 tersle başlıyorum. En sonda 2 ters 1 düzle bitiriyorum ve dikerken bu şekilde 2 düz denk geliyor. Bakın arka sırada da bu şekilde gayet düzgün bir dikiş oluyor. İlmeklerimi de iğne ile kapatarak yaptım. Hazır örgülerdeki gibi, hazır kıyafetlerdeki gibi kapatma şeklini uyguladım. Burayı da beraber yapacağız. Şimdi şu aradaki mesafeyi örelim ve buradan beraber kolumun son eksiltmesinden sonra 1 2 3 4 5 6 7 diş haroşa görünümünü tamamladım. Şimdi lastik kısmına geçiyoruz. Lastik kısmında 6 defa eksiltme yapıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz ilmek ördüm. Hatta şöyle kenar ilmekten sonra şu 2 düz ilmeği beraber alarak birinci eksiltmemizi yapalım. Bir tane eksiltmemizi yaptık. 2'ye 2 lastik örmüştüm. 1 2 tane ters örüyorum. 1 2 düz 1 2 ters. Başta bir tane eksiltmemizi yaptık. Şimdi 2 ilmeği yine beraber alarak bir eksiltme daha yapıyorum. İkinci eksiltmemizi de yaptık. Böyle belli bir sayı yok, aralıklarla yaptım. 2 ters 2 düz. Şimdi ters. Burada bir tane eksiltmemi yapıyorum. 3 oldu. Çok hızlı yaptık. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz. Şuradan yine bir eksiltmemi yapıyorum. Ters ve düz ilmeği beraber aldım. Bu dördüncü eksiltmemiz sanırım. 2 düz ördüm. 2 ters 2 düz 2 ters şurada bir eksiltme yaptık. Şöyle takip ediyorum. İkinci eksiltmemiz gözüme nereden? Şurada üçüncü eksiltmemiz. Şöyle geldik. Dördüncü eksiltmemiz. Ve burada da beşinci eksiltmemizi yaptık. Ve burada da altıncı eksiltmemi yapıyorum. Yine 2 ilmeği beraber alıyorum. Düz, bu da ters olacak. 2 2 ters ve sonda bir düz ilmek bırakıyorum. Bir tanesi dikişe gideceği için burası bir düz, başlangıçta 2 düz. Diğer kolumuzda bakın dikiş kısmında aynı şekilde örmüştüm. Bir tarafında 2 düz ilmek, bir tarafında 1 kalmıştı. Diktiğim zaman böyle görüntümüz oldu. Yani 2'ye 2 lastiğimizin görüntüsü bozulmamış oluyor bu şekilde. Şimdi bu şekilde
Ne kadar örüyoruz? İlk sıradan sayalım şuradan. Bakın düz ilmeğin üzerinden sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ön sıraya geleceğiz. 9 ya da 10 mil çıkacağız. Ön sıraya 10. ya da 11. sıra hangisi denk gelirse o zaman 11. sıra denk gelecek sanırım. Şimdi ilk sırada kurduk. 10 şiş öreceğiz. 11. de ön sıradan ilmeklerimizi dikerek kapatacağız. Bu şekilde hazır kıyafetlerdeki gibi bir başlangıcımız, bitişimiz olacak. Şimdi lastiğimizi tamamlayarak yine beraber lastiğini örerek tamamladım. Önden 2'ye 2 lastik olarak kurmuştuk. Öndeki sırada sayınca 10 şiş ördüm ve yine ön sıradayım. Kolumuzda şuradan başlayarak 1 2 3 4 5 6 7 defa iki taraflı eksiltme yaptık. Hem sağda hem solda. Bu ölçüyü isterseniz siz daha az belirli aralıklarla 3 ya da 4 kez yapabilirsiniz. Ben bu şekilde daha düzgün durduğunu düşündüğüm için 7 defa eksiltme yaptım. Ve lastiği kurulumunu yaparken de 6 tane ilmek eksilttim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 tane ilmeğimiz var. 6 tane ilmeğimizi burada eksiltmiştik ara ara. 55 ilmeğimiz varmış. Şimdi ipimi oldukça uzun olarak kestim. Çünkü ilmeklerimi de dikerek kapatacağım ve şuradaki kenar kısmı kolumuzu da dikişini de aynı iple yapacağım için bayağı bir uzun bıraktım. Dikişimizi yaparken şu şekilde başlıyoruz. Bakın ilk ilmeğimin ikisi de düz. Bir karşıya battım. İkincisinden kendime doğru batıyorum. Burada ipim çok uzun. Kusura bakmayın sizi oyalarsam. Ama iki parça olmasın diye bu şekilde yaptım. İlk ilmeği çıkarmıştım. İkincisi pardon burada duruyor. Şimdi sırada iki tane ters ilmeğim var. Burada şöyle yapacağım, önce ipimi aradan geçirmek için. Bu ilmeğimiz yine şişimizin üzerinde dursun. Tekrar batacağımız için. Ters ilmeğime kendime doğru batıyorum ilkine. İkinci ilmekten de karşıya doğru. İpimi çektim, sıkılaştırdım. Şimdi sıra düz ilmeğimde. İki ters ilmeği kullandık. Şimdi düz ilmeğimin ikinci ilmekten karşıya doğru batıyorum. Buradan diğer düz ilmeğime geçiyorum. Bu şekilde. Burada iki ters ilmeğimizi kullanmıştık. Birincisini çıkarıyorum. İkinci ters ilmeğimi buradan batıyorum. Bakın bu ikinci olan ters ilmek. İğnemi çektim. Böyle bir bir yaparsak belki daha anlaşılır olur. Kafanız karışmaz. Ters ilmeğimden kendime doğru battım ve ipimi sıkılaştırdım burada. Şöyle ipimizi çekerek, sıkılaştırarak şuradaki görüntümüzü de düzgünleştirelim. İpimiz gevşek kalmasın. Ters ilmekten kendime doğru batmıştım. Şimdi şuradaki birinci ters ilmeği kullanıyorum. Bakın buradan
ters ilmeğin içerisinden arkaya doğru battım. En son kullandığım düz ilmeğe geliyorum ve diğer düz ilmeğe bu şekilde. Bakın, en son çıktığım düz ilmeği tekrar kullanacağım bir dahaki sefere. Buradan da kullanmıştım bir defa, yine kullanıyorum. Kendime doğru batıyorum. İlkinden ters ilmeğin, ikincisinden karşıya doğru. En son kullandığım düz ilmekten şurası karşıya doğru batıyoruz. Yine ilmeğimi sıkılaştırıyorum. Çektim. Bakın, bu birinci düz ilmeğimdi. Karşıya doğru battım. Şimdi diğer düz ilmeğimden kendime doğru batıyorum. Ters ilmeğimden ikinci kez batıyorum. Kendime doğru. Ve sıradaki ters ilmeğimiz burada. Karşıya doğru battım. En son kullandığım düz ilmeğim ve ikinci düz ilmeğim. Anlayacağınız, iki tane düz ilmeği peş peşe kullanıyoruz. Daha sonra iki ters ilmeği peş peşe kullanıyoruz. Bakın, burada ters ilmeğimi kendime doğru, diğer ters ilmeğe karşıya doğru, yan yana olduğunda bu şekilde batabiliriz. Kolayca anlaşılıyor. Şimdi burada şöyle ipi çekiyorum ki hangi ilmeğe battığımız belirgin olsun. Bakın, bu düz ilmeği en son kullandık. Diğer düz ilmekten çıkıyoruz. Bu şekilde dikişimizi yaparak sıra sonuna geliyoruz. Kol ağzını tamamladım. Bakın, bu şekilde içten de dıştan da çok güzel bir görüntü. Şimdi en son burada şuradan ilmeğin içerisinden tekrar bir defa geçiriyorum karşıdan. Bu kısmı birleştirmiş oluyorum. Şimdi burada bir kenarda iki düz ilmekle başlamıştık. Burada bir düz ilmek. İpim şöyle alttan geçireceğim. Bakın, bu tarafta saç örgüsünün içerisinden, yani sadece tek bir katı yukarıda kalacak. Bu şekilde batıyoruz. İpimi fazla çekmeden diğer tarafı gösteriyorum. Diğer tarafta da yine şöyle düzelttiğimiz zaman kenar, bakın, saç örgüsü. Birinciden batıyorum. Buradan ilmeğimizi geçirdiğimiz kısım, şuradan şöyle ikincinin ortasında. Şöyle biraz aralık bırakalım. İlk battığımız yerler düzgün görünsün. Bakın, ipim en son buradan çıkmış, buraya batıyorum. Yani her battığımız yerden bir batarken bir de iğneyi çıkarırken kullanıyoruz. Karşı taraftan da aynı şekilde en son ipimin geldiği yere bakıyorum. Şurası ve bir sonrakinden çıkarıyorum. Bir tur daha yapalım. Bakın,
ipimizin takip edelim. Çıktığı yerden giriyoruz. Bir sonraki saç örgüsünün ortasından çıkıyoruz. Karşı taraftan da aynı şekilde bir sonraki saç örgüsünün ortasından böyle. Kol ağzımızın altında da, pardon, kol ağzının kenarında da aynı şekilde, diğer kısımlarda da aynı şekilde dikeceğiz. Hiçbir farkımız yok. Burada sadece 2-2 lastiği nasıl yaptığımı göstermek için ve dikişi anlamanız için biraz ayrıntıya dikkat ediyorum. Şöyle iplerimi yavaş yavaş çekiştirerek dikişimi sıkılaştırıyorum. Tabii ki bunu dikerken yaparsanız sonradan gerek kalmaz ama ben sizin net görmeniz için biraz gevşek bırakmıştım ipimi. Bakın şimdi çektiğim zaman burada 2 tane düz ilmek yan yana gibi oldu. Bu şekilde arkadan da sadece hafif bir çıkıntı. Bu şekilde tüm kolu koltuk altına kadar dikelim, tamamlayalım ve hırkamızın kollarını da bitirmiş oluyoruz. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız like atarak, kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hırkamızın ön lastikleri için bir sonraki ve son videomuzda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın diyorum.